Şeker günümüzde en çok tükettiğimiz besin maddelerinden biri haline gelmiş durumda. Gün içerisinde kahvemize, çayımıza attığımız şeker, yediğimiz tatlıların içinde ve içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra içeriğini bilmediğimiz paketli gıdalarda da bulunuyor. Yeme içme konusunda neredeyse hayatımızın her anında bulunan şekerin bizler için aslında ne kadar çok zararı olduğu hakkında pek bir bilgimiz bulunmamaktadır. Gün içerisinde şeker tüketirken yaptığımız en büyük hatalardan biri, günde ne kadar tükettiğimiz konusunda net bir fikrimizin olmaması. Bir bağımlılık olarak görülen şekerin zararları vücudun birçok noktasına etki ediyor. Yapılan araştırmalara göre günümüzde kişi başı ortalama 10 ile 30 çay kaşığı arası şeker tüketimi yapmaktadır. Günlük kalori ihtiyacının büyük bir miktarını karşılayan bu oranlar Dünya Sağlık Örgütü'ne göre oldukça tehlikeli olduğu ifade edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, şekerin günlük kalori ihtiyacımızın %10'undan fazlasını oluşturmaması gerekiyor. Belirli bir miktar üzerinde alınan şekeri tolere edemeyen vücut, şekerin birikerek vücut için zararlı bir hale gelmesine neden oluyor. Günlük tüketilen şekerin ihtiyaçtan fazla tüketilmesi sonucu vücudumuza verdiği zararları sizler için derleyip toparladık. 1. Obeziteye yol açıyor. Günümüzün önemli hastalıklarından biri olan obezitenin temel nedenlerinden biri şekerin aşırı miktarda tüketimi sonucu oluşmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde devamlı ve fazla miktarda şeker tüketildiğinde, karaciğer şekerin bileşeni olan fruktozu yağ olarak depoluyor ve bunun sonucunda genellikle bel çevresinde yağlanmalar hızla artıp kişide kilo alımı kolaylaşıyor. Obezitenin başlı başına bir hastalık olması ve vücuda birçok zararı bulunması nedeniyle şekerden uzak durmak obezite riskini azaltacaktır. 2. Kalbe zarar vermektedir. İhtiyacımızdan fazla şekeri tüketmemiz kalp hastalıklarına yakalanma riskimizi artırır. İlaç Enstitüsü raporuna göre şeker kötü kolesterol olarak bilinen LDL ve trigliseridlerin yükselmelerine neden olarak damar tıkanıklığına yol açabiliyor ve kalp krizi riskini arttırıyor. 3. Karaciğerin yağlanmasını tetikliyor. Karaciğerde fazla trigliserit birikimi yağlı bir karaciğere sahip olmanıza neden olabiliyor. Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki fazla fruktoz tüketimi trigliseridlerin yükselmesine yol açarak karaciğer yağlanmasını tetikleyebiliyor. Ayrıca fazla şeker tüketimi sonucu kilo artışı ve bunun sonucunda obezite ile gelen insülin direnci de karaciğer yağlanmasını tetikleyebilen diğer unsuru oluşturuyor. 4. Diş çürüklerine neden oluyor. Ağzımızın içinde birçok farklı bakteri yaşıyor ve bunlardan bazıları dişlerimize fayda sağlarken bazıları ise hasar vermektedir. Ağzımızda bulunan zararlı bakteriler, basit şekerlerle beslenirler ve şeker tüketimi sonrası dişlerimizi fırçalamadığımız takdirde, bu bakteriler basit şekeri aside dönüştürerek ağzımızın içinde asidik bir ortam oluştururlar. Bu asitlerin diş minesinin en üst tabakasında yer alan ve dişlerimizin korunmasını sağlayan mineralleri çözmesi sonucu da diş çürükleri oluşuyor. 5. Bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bağışıklık sistemimiz hastalıklara karşı vücudumuzun en önemli güvenlik mekanizmasıdır. Yüksek miktarda şeker alımı, bağışıklık sisteminin bakterilere, virüslere, parazitlere ve çeşitli mikroorganizmalara karşı mücadele yeteneğini önemli ölçüde zaafa uğratmaktadır. Bir insanın her yemekte şeker kullandığını varsayarsak, bu insanın bağışıklık sistemi her bir günde kapasitesinin yarısı kadar güçle işlevini yerine getirir ve bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. 6. Ciltte kırışıklığa neden oluyor. Cildin elastikliğini ve sıkılığını sağlayan elastin ile kollajenin şeker molekülleri tarafından hasar görmesi de ciltte sarkma, kırışıklık ve yüzeyde bozulmalara sebep olabiliyor. 7. Kanser riskini arttırıyor. Doğal olarak şeker içeren tahıllar, süt ürünleri ve baklagiller, kansere karşı koruyucu görev yapan vitamin, mineral ve antioksidan gibi maddeler içeriyorlar. Bunun aksine sofra şekeri, boş kalori olmasının yanı sıra hiçbir koruyucu madde içermemektedir. Üstelik yüksek şeker alımı, insülin direnci ve obeziteyi tetikleyerek indirekt olarak meme kanseri gibi bazı kanserlerin riskini arttırıyor. 8. Depresyon riskini arttırıyor. Beslenme düzeni ruh hali üzerinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Kek, çikolata gibi işlenmiş şeker oranı yüksek olan gıdalar depresyona girme riskini arttırıyor. 9. Alkol gibi karaciğere zarar vermektedir. Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, ihtiyaç fazlası alınan fruktoz ve glikozun tıpkı alkol gibi karaciğere aynı zehirleyici etkiyi yaptığı gözlemlenmiştir.
Şeker, alkol gibi karaciğer üzerinde kronik etkilere yol açmaktadır. 10. Ağız kokusu yapmaktadır. Şeker, ağız içindeki bakteriler için bir besin kaynağıdır ve fazla tüketimi bu bakterilerin hızlı bir şekilde üremesine neden olarak ağız içindeki kokuyu arttırabilir. 11. Beyine olumsuz etkileri mevcuttur. Kan şekerinin hızlıca yükselmesi aynı hızla düşmesine de neden olur, bu da konsantrasyonu düşürür, bilişsel işlevlerin yavaşlamasına neden olur ve hafızayı olumsuz etkiler. 12. Diyabet hastalığına neden olabilir. Eğer fazla miktarda şeker kullanır ve bu nedenle aşırı kilolu ve şişman biri haline gelirseniz, şeker hastası olmanız kolaylaşır. Yani genetik olarak şeker hastası olmaya eğilimli biriyseniz, diyabete yakalanma riskiniz de yediğiniz şekerden çok, yaş artışı, şişmanlık ve geçirdiğiniz bazı hastalıklara bağlıdır. 13. Gözlere zarar vermektedir. Şeker, göz sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. İnsülin ve glikoz seviyesindeki değişiklikler, damar hasarlarına ve gözleri besleyen kanın azalmasına yol açmaktadır. Bu da görüşünüzün azalmasına, miyop ve katarakta neden olmaktadır. 14. Böbrek rahatsızlığına neden olur. Vücutta yeterli düzeyde insülin olmadan hücreleriniz enerji açlığı çeker ve şeker kanınızda birikir. Kanda biriken şeker hücre içine giremediğinden dolayı böbreklere zarar vermektedir. Şekerin tüm bu zararlarını öğrendikten sonra şekerden uzak durmanız veya miktarını azaltmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız.